Kamp alanına geldikten hemen sonra hamamı kurdum. Ardından masamı, sandalyemi kurdum. Hava biraz rüzgarlı. O yüzden biraz rüzgar sesi olabilir videoda. Şimdiden kusura bakmayın. Şimdi akşam yemeğimi hazırlamaya başlayacağım. Akşam yemeğinde tavuk kanadı, cacık, domates ve soğan olacak. Yemeğimi yedikten sonra da hamağın üstüne gölgelik ve yağmurluk olarak kullandığım pançoyu sereceğim. Her ne kadar yağmur yağmayacak olsa da sabah gün ışığı direkt üzerime gelip beni uyandırsın istemiyorum. Şu an çok güzel bir hava var. Hava oldukça güzel. Ama fazla rüzgar var. O yüzden biraz videoda gürültü olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Her neyse ben şimdi akşam yemeğimi hazırlamaya başlayayım. Daha sonra hamağın üstüne yağmurluğumu kuracağım. Tavuğu daha önce evde baharatladım. Toz biber ve kekik attım sadece. Kırmızı toz biber ve kekik. Diğer baharatlar işte pul biberi, biraz daha kekik, tuzu, karabiberi pişirirken atacağım. Tavukla beraber soğanı da pişireceğim. Ufak bir soğan aldım. Sadece biraz aroma katması için. O yüzden büyük bir şey almadım. Soğanı doğrayayım. Daha sonra hemen bunları kızartmaya geçeceğim. Burası bayağı eğimli olduğu için masaya ne koysam aşağı doğru kayıyor. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi akşam yemeğini yiyebilirim.
kahve yapmak için ateş yaktım. Ayrıca akşam hava soğuk olacaktır muhtemelen. Çünkü rüzgar esiyor. Hem biraz soğuğu kırabilmek için hem de vahşi hayvanlardan falan korunabilmek için ateşimi şimdiden yaktım. Daha önce buraya kamp yapmak için çok kez gelmiştim. Hatta ilk geldiğim seferde etrafta kamp yapabileceğim bir yer var mı diye köylülere sormuştum. Onlar da burada ayı olabileceğini falan söylemişlerdi bana. Ancak ben şu zamana kadar hiç ayı iziyle karşılaşmadım. Yine de tedbir amaçlı ateşimi yakıyorum. Şimdi hemen su kaynatıp kendime kahve yapacağım. Burada ölmüş bir ağacın kütüğü, daha doğrusu kökü hala duruyor. Ateş kutusunu onun üstüne koydum. Boşta kalan kısımları da taşla kapattım. Ancak bu ağaç kütüğü ölü olduğu için tabii ki yanıcı. Ancak bu kütük, daha doğrusu kök çöp olduğu için ateşi bunun üstünde yakmak istedim. Çünkü toprakta yakarsam eğer toprağı altındaki bitkileri, işte kökü falan yoktan yere yakmış olacağım. O yüzden o ağaç kökünün üzerinde ateşi yakmak istedim. Zemine zarar vermemek için. Orası eğer düşündüğümden daha fazla yanarsa, yani ateş buralara kadar gelirse onu tamamen söndürürüm. Etrafta bulduğum kayalarla kendime ateş kutusunu koymak için düzgün bir zemin hazırlayabilirim. Etraftan düzgün bir taş buldum. Hemen ağaç kütüğünün üzerine koydum. Ağaç kütüğünün yanmasını beklemek istemedim. Taşı bulunca hemen koyayım. Ortada bir sorun kalmasını istedim.
Bayağı şiddetli bir şekilde rüzgar var. O yüzden hamak kendi kendine sallanıyor. Sanki biri sallıyormuş gibi oluyor. Yani dengesiz bir şekilde bazen rüzgarın etkisinden dolayı hamak sallanıyor. Ben de normalde uyuyordum ama rüzgarın sesinden dolayı da uyuyamıyorum. Bu aralar çok fazla kere var. Ben de tabii ki tedbirli giyindim ama şu an gördüğünüz üzere üzerimde bir tane var.